Herkese merhaba. Bugün enerji ve frekanstan, ruhsal aileden, ruhsal ilişkilerden, ruh eşi, ikiz ruh, ikiz alevlerden, tanımsal minik açılımlarla söz edeceğim. Frekans nedir? Enerjinin titreşimidir. Boşlukta ya da maddenin içinde bir yerden bir yere yayılan enerjinin titreşimidir. Görünür ya da görünmez her enerjinin bir frekansı vardır. Radyo frekansını düşünelim. Belli bir kanalda, belli dalga boyunda yayın yaparız ve kanalımız ancak benzer frekanstaki dalgaları çekebilir. Bulunduğunuz açık ya da kapalı alanların, eşyanın, gökyüzünün, suyun, hayvanların, bitkilerin, taktığımız takıların, insanların, her şeyin bir frekansı vardır. Biz karşılaştığımız kişilerle, girdiğimiz alanlarla, takılarımızla, dinlediğimiz müzikle frekanssal, titreşimsel benzerlik yakalarsak huzurlu ve mutlu hissederiz. Huzursuz hissedersek aynı frekansta olmadığımızdandır. Endişe, korku, kaygı, öfke, kibir, şikayet, kendini üstte görme, saygısızlık düşük frekanslardır. Rahatlık, cesaret, bilgi orta frekanslardır. Sevgi, mutluluk, yaratıcılık, huzur, içsel denge, kabul, takdir, neşe ise yüksek frekanslardır. Frekansı evrene yaydığımız titreşimsel dalgalar olarak düşünelim. Evrenin dili enerjidir ve enerjinin titreşimi frekanstır. Yaşadığımız her olayı enerjimiz ve frekansımızla kendimiz yaratırız. Belli bir frekanstaki gerçeklik eğer bizim frekansımızla uyumluysa hayatımıza o gerçekliği yaratabiliriz. Çekim yasası, ait olduğumuz frekansta yarattığımız gerçekliklerdir. Paranın zor kazanıldığını, aşkın imkansızlığına ve bize gelmeyeceğine, ilginin ancak hasta olunca daha rahat çekileceğine inanıyorsak, tam da bu gerçeklikleri yaratırız. Düşüncelerimizin yarattığı duyguların enerjisi frekansımızdır. İnsan enerjiden oluşan bir varlıktır ve insanın her ürettiği düşüncede belli bir enerji ve frekans yayar. İnsanın doğal frekansı saf, koşulsuz sevgidir. Bebekler bu frekanstadır. Kendi frekansımızla cennetimizi ve cehennemimizi biz yaratırız. Klasik fizik, evrende madde ve enerji vardır derken, kuantum fiziği evrende her şey sadece ve sadece enerjiden oluşmaktadır demektedir. Ve enerji madde halindeki sıkıştırılmış enerjinin formunu değiştirebilir. Evrendeki en büyük enerji de düşünce enerjisidir. Kısacası bizler düşüncelerimizle hayatımızı değiştirip yeniden yapılandırabiliriz. Gelelim boyutlara. Bildiğimiz ve deneyimlediğimiz anlamda maddenin 3 boyutu en, yükseklik ve derinliktir. İlk 3 boyutu fizik bedenimizle, 5 duyumuzla algılayabiliriz. Davranışsal anlamda 3 boyut ego, nefis, benliklerimizdir. Arzu, ihtiyaçlar kendimizle buluşmadır. Maddenin 3 boyutuna 4.'ü kattığımızda o da zamandır. 4. boyut fizik bedenin ötesine geçer. Görünmeyen ruhsal bedenin boyutudur. Zaman kavramı ilk 3 boyutta zihnimizde geçmiş ve gelecek olarak ifade edilirken 4. boyutta andır. Her şey anda mevcuttur ve iç içedir. Ancak biz hangisini algılarsak o alandayızdır. Tıpkı radyo ve televizyon frekansları gibi. Hangisini açarsak onu görür, onu dinleriz. 4. boyutun davranış modeli sevgi dilidir. İnsana, hayvana, her şeye duyulan sevgi. Yaşananları seyirci olarak hem duyguların farkındalığıyla hem de dışarıda kalarak izlersek tarafsızlık ve koşulsuzluğa varırız. 4. boyutta koşulsuzluk vardır. 5. boyutsa bütünsel bakış açısıdır. Yaşama yukarıdan bakarak bütünü görebilmek, yaşamımızda olan her şeyin bir amacı olduğunu görebilmek 5. boyutun davranış şeklidir. 3. boyut hastalık, savaş, kaos, mutsuzluk, huzursuzlukken 4. boyut sevgi, şefkat, yardımlaşma deneyimler. 5. boyut algısındaki insansa içsel dengelerini kurmuştur,
varoluşa şükran duyarak her şeyin ve herkesin kabulü ve teslimiyet duygusu içinde kendinde aşk halini deneyimler. Huzurlu ve kendiyle barışıktır. Toparlarsak, madde denen şey enerjinin durağanlığıdır. Uzaysal 3 boyuttan bahsettik. Genişlik, yükseklik ve derinlik. Buna 4. boyut olarak kabul edilen zamanı da ekledik. 4 boyutlu bir uzay zaman tanımından bahsediyor olduk. Einstein'dan beri fizikçiler uzay ve zamanı bu şekilde 4 boyutlu olarak tanımlamışlardır. Yapılan son çalışmalar bilincin beyinde değil, aynı anda birçok farklı yerde ve boyutta olduğunu ortaya koyuyor. Bu da dini ya da spiritüel yaklaşımların bahsettiği ruh kavramını bilimsel olarak açıklayacak devrim niteliğinde bir aydınlanma özelliği taşıyor. Kim bilir, belki de ruhsal alem dediğimiz yer yalnızca farklı bir paralel evrendir. Tasavvuf anlamında yaklaşırsak, eğer daha tam ruhumuz olgunlaşmadan boyutlar arasında gezer, istediğimiz anda, istediğimiz boyutta olup geri dönersek, aslında olaylardan ihtiyacımız olan dersi alamayacağımız ve tekamül edemeyeceğimiz açıktır. Kuantum, atom altı parçacıklarından, sonsuz olasılıklardan bahsederken aslında dinle ve sufizmle paralel giderek değişik boyutlardan, paralel evrenlerden, bir anlamda ruh ve enerjiden de bahseder. Tasavvufta nefsin mertebeleri ve makamları boyuttur. Tasavvuf özü bulma yolculuğudur. Dünya dinlerinde de 7 boyutluluk vardır. Bugünün spiritüel dünyasında artık 3 ya da 4 boyut değil, 7 de değil, 11, 12, 19 hatta çok daha fazla boyuttan bahsedilmeye başlandı. Fizik bedenin yanında eterik, enerji bedeni, auradan da bahsediliyor. Astral boyut, ruhsal yani 5. boyut, insanoğlu yükseklik derinlikken 4. boyut zamandır, 5. boyutsa astral ve ruhsal boyuttur. İyi ve kötünün savaşının sürdüğü günümüz dünyasında karanlık güçler ve ışık işçileri karşı karşıya gelmişken tarafımızı iyi seçmemiz, iyinin ve ışık işçilerinin yanındaysak enerji ve boyutlar kavramını çok iyi anlamamız gerekmektedir. Yeni dünya 3. boyuttan 5. boyuta çıkışın dünyasıdır. Ve çok yakın zamanda 5. boyuta çıkmayı başarabilenler ve başaramayanlar olarak yeni dünyaya adım atacak ya da yerimizde sayacağız. Kuantum ve sicim teorisiyle ilgili daha sonra daha ayrıntılı konuşacağız. Ancak kuantumla paralel giden tasavvuf, sufizm felsefesiyle devam edecek olursak, nefsimizi, egomuzu yendikçe, maddeden kopup nefis mertebelerinde yükseldikçe, hiçliği deneyimledikçe, birliğe, yaratıcıya, bütüne varırız. Sonsuz olasılıklar içinde ait olduğumuz ve seçtiğimiz frekansta, yarattığımız gerçeklik içinde, frekansımızın çektiği olaylarla örülü yaşamımızda, görünmez bağlarla aslında birbirimize bağlıyız. İster kuantum, istersek din, tasavvuf anlamında ele alalım, düşüncelerimiz ve sözlerimizle hayatımızı aslında biz yaratırız. Ve gerçekten sözlerimizin gücünü bilseydik, ağzımızdan çıkan sözlere çok daha fazla dikkat ederdik. Bütün bu konuların içeriklerine gelecek videolarda ayrıntılı değineceğiz. Şimdi yine kısaca ruhsal ilişkilerden, aşkla tekamülden, ruh ikizleri ve ikiz alevlerden bahsedelim. Mevlana ve Şems'ten, Yusuf ve Züleyha'dan, daha pek çok örnekten anlayacağımız üzere dünya üzerinde çok nadir ve enerjik anlamda, nefis anlamında, makam anlamında gerçekten üst boyutta olan insanlara ruh kontratıyla birlikte tanrısal anlamda verilmiş ruhsal ilişkilerden bahsediyorum. Örneğin ikiz alev yolculuğu aslında pek çok videoda, makalede ya da sosyal medyada anlatıldığı kadar çok görülen türde bir ruh ilişkisi ya da tekamül değildir. Çok çok nadirdir.
Dünyaya ışığı yayma göreviyle gelmiş bir ya da iki ışık işçisinin ilişkisidir ikiz alev ilişkisi. Amaç iki aynı ruhun tekamülle birleşmesi ve sona yaklaşılan dünyada enerjiyi ve ışığı yükseltmektir. Bu ruhsal ilişkinin pek çok zorluğu ve pek çok aşaması ve pek çok testi vardır. Ruhsal ilişkilerden hangisi olursa olsun getirdiği sorumluluk, çiftlere yaşattığı zorluk ve vardıracağı nokta zor ama yücedir. Bu ruhsal ilişkide özellikle ikiz alevlerde ikizlerden biri az önce bahsettiğimiz maddesel boyutta yani 3. boyuttadır. Uyanan, durumun farkına varan genellikle dişil enerjidir. Ve dişilin 5. boyutta olması büyük olasılıktır. Bu ilişkide çekim ve manyetizma o kadar yüksektir ki biri bu olaya çok tutulup bağlanmayı yaşarken diğer taraf bu bağlanmadan ve güçlü etkiden genellikle kaçan taraf olacaktır. Bu ilişkide sahtelik ya da yüzdeyle derecelendirme mümkün değildir. İkiz alevler eğer çetin yola dayanırlarsa tekamülü birlikte yaşayacak ve dünyanın ışığını ve enerjisini çok büyük ölçüde yükseltecek, ışık işçilerinin ve iyinin tarafında güçlü bir rol üstleneceklerdir. Yani kadersel ve ruhsal ilişkilerin tümünde olduğu gibi onun özel bir mertebesi olan ikiz alevlerde ilişki beyaz dizi ilişkisi gibi değil, aslında tekamülün bir derecesi, aşkla Allah'a varmanın bir yolu, aynı ruh ve iki bedenle yaratılan iki kişinin birbirleriyle olsalar da ayrı düşseler de tekamül anlamında ve beraber ışığı yayma anlamında çok büyük bir görevidir. Bu anlamda eril enerji, kaçan enerji ne kadar çabuk uyanırsa maddesel boyuttan dünyevi boyut algısından daha çabuk kurtulacak ve 5. boyuta geçebileceği ya da geçemese de diğer yarısını güçlendirip şifalandırdığı ölçüde evrene ve kolektife büyük katkısı olacaktır. İkizlerden biri mantığı, aklı, biri duyguyu, kalbi temsil eder. Birbirine ayna olarak, birbirlerine karanlık yönlerini göstererek aslında şifalanma, ruhsal iyileşme ve tekamül yolunda zorlu sınavları aşmaya çalışırlar. Yani aslında erkek kaçtı, kadın kovaladı olayından, magazinsel algıdan, sosyal medyadaki tanımların çoğundan çok daha içi dolu, aslında çok daha derin bir kavram, ruhsal yolculuk, kadersel ilişki şeklidir. Bu yolculukta korkma ya da teslim olma da aslında çiftlerin spiritüel anlamda açılımına, nefis boyutundaki mertebesine ya da deneyimlerine bağlıdır. Yani bu olayın tek bir rengi, tek bir şekli ve herkese göre olanı yoktur. Bu videoda sadece enerji, boyutlar, yeni dünyadaki 5. boyuta geçme, uyanma, aydınlanma, iyiler kötüler savaşı, karanlık güçler, ışık işçileri mücadelesi ve ışığı yaymayla başlayarak kadersel ve ruhsal ilişkiler, bunların bir türü olan ikiz alevlere tanım olarak değinmiş olduk. Gelecek videolarımızda bu konuları ayrıntılı olarak da konuşacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videoda buluşmak üzere.